Yahyalılı Hacı Hasan Efendi Kuddise Sirruh Sohbetler 1. Feyzin kaynağı ve ehlullah'a muhabbet. Kıymetli kardeşlerim, bazı büyükler demişlerdir ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ve mürşidi kamillerden feyz almak 3 şeye bağlıdır. Birincisi ihlas, yani her işini Mevla rızası için yapmak. Geldiğini, gittiğini, verdiğini, aldığını, ibadetini, itaatını, orucunu, namazını, hülasa bütün amellerini. İkincisi edeptir. Tekkelerin kapısının üstünde ah edep yazıları asılıdır. İhlaslı olmadıktan ve onun gönlünü rencide ettikten sonra feyz almak imkansızdır. Padişahlıktan sonra 18 sene dergaha odun çeken İbrahim bin Ethem Kuddise Sirruh Hazretleri bir gün efendisine "Efendim, bana himmet et" demiş. Onun için üstadı kırılmış. İbrahim edepsizlik etti. "Kovun gitsin buradan" demiş. "Efendim, bunda edepsizlik olacak ne var?" demişler. Bir bahçıvan, bostanın sulama ve çapalama zamanını bilir. Himmet etme zamanı geldi ama sen bilmiyor musun demek oldu bir. Ben hizmetten usandım, bana himmet et de kurtulayım demek oluyor 2. İbrahim Ethem böyle kovuldu. Çeşitli imtihanlardan geçtikten sonra dönüp geldi ve yine o dergahın mürşidi oldu. Yani edep bu kadar ince kardeşlerim. Lüzumsuz yere himmet et demek bile edebe aykırıdır. Üçüncüsü ehlullah'a muhabbet eylemektir. Ehlullah'ı çok sevmek feyzin artmasına sebeptir. Yani muhabbet kanalını ne kadar çok açarsan feyiz o kadar çok gelir. Bir müridin ihlası, edebi ve mürşidine muhabbeti yerinde olursa alacağı feyiz dahi o kadar çok olur. Bunlardan en mühimi de muhabbettir. Muhabbet çoğaldıkça müridin kalbinden mürşidin kalbine girer ve mürşid o yavruyu hatırlamaya başlayınca feyz de gelmeye başlar. Mürid ile mürşidin kalbi arasında bir manevi nehir oluşur. Bu manevi nehir vasıtasıyla mürşidin kalbinden müridin kalbine muhabbeti nispetinde feyz akmaya başlar. Feyzin azlığı, çokluğu, müridin kalbindeki muhabbetin azlığına, çokluğuna göredir. Belki çok muhabbetli olması sebebiyle bazen mürid fena fişey olup mürşidinin bütün halleri bir anda müridin kalbine aksediverir. Yani nasıl aynayı güneşe tuttuğunuz zaman onun aksi insanın gözünü kamaştırıyorsa Allahu Teala Hazretlerinden mürşidi kamilin kalbine akseden feyiz müridin kalbini yakmaya başlar. Üstadımız Sami Efendi Kuddise Sirruh Hazretlerinin ifadesiyle mürşidi kamilin kalbi büyüteç gibidir. Allah'a çok yakın olduğundan kim kalbini onun kalbine yakın tutarsa aşkı ilahi ile yakmaya başlar. Mürşidi kamilin muhabbeti rabıtayla çoğalır. Kalbini kutbu cihanın kalbine yakın tutmaya başladın mı, bir gün tutarsın, 2 gün tutarsın, 3 gün oldu mu letaifler çalışmaya başlar. Ve dahi mürşide muhabbet kuvvetli oldu mu diğer 2 vasfı mıknatıs gibi çeker. Zira kişi sevdiği hakkında daima ihlas ve edep ölçülerine riayet ede gelmiştir. Nitekim insan bir kimseyi severse onun için kulağı sağır, gözü kör olur denilmiştir. Yani insan
sevdiğinin ne kusurunu duyabilir ne de eksiğini görebilir. Böylece ihlas ile edep de kendi kendine gelir. O insanın manen terakki etmesine sebep olur. Rabıtanın adabı. Muhabbeti çoğaltacak olan rabıtanın adabına gelince, rabıtada mürşid-i kamilin iki kaşının arasına bakılır. Feyz gelen yer orasıdır. El kalbü arşullahi. Mürşid-i kamilin kalbi Arşur-Rahman'dır. Mürşidin ruhaniyetini karşısında hayal eder. Kalbini de onun kalbinin altına korsan, füyuzat-ı ilahiye akmaya başlar. Böyle devam ederken gayb hali olur. Rabıtada böyle hikmetler var kardeşlerim. Ama biz gafil olduğumuzdan, yapamadığımızdan şu görmemiş kıraç tarlaya döndük. Mürşid-i kamilin kalbinin derinliğine nihayet yoktur. Zira o Arşur-Rahman'dır. Seyri ilahi, Allahu Zülcelal Hazretlerini görmekte kalpten hasıl olur. Rabıta da buna vesiledir. Yoksa maksud Allah'tır. Onun rızasına kavuşmaktır. Mevlamız, mürşid-i kamile güzelce rabıta yaparak feyz almayı, ihlas, edep ve muhabbetle rızasına ermeyi nasip eylesin. Hamd olsun alemlerin Rabbi olan Allah'a. Seslendiren Abdullah Can.